Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Abidin Acar. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? İyiyim, sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Sizi tekrar görmek çok güzel bu arada. Sizleri de öyle, çok sağ olun. Sağ olun. Abidin hocam, ortodontik tedavide hastalar size nasıl ulaşmaktadır? Şimdi hastaların ortodontik problemlerini kendileri fark edebiliyorlar. Aslında bir ayna karşısına geçtiklerinde işte dişlerin çarpık olduğunu görebiliyorlar, dişlerin ayrık olduğunu görebiliyorlar, çenesinin önde olduğunu, geride olduğunu fark edebiliyorlar ama esas hikaye hasta bize geldiğinde hocam ben fotoğraf çektiğimde gülemiyorum, dişlerimi saklıyorum diye. Aslında en büyük problem hastayı bize getiren estetik problemler. Estetik problemler olmasa hastalar eğer bir ağrısı, eklem ağrısı, başka problem yoksa yani fonksiyonel problemlerin çok farkında olmuyorlar. Estetik problemlerle, estetik kaygıyla işte fotoğraflarda gülemiyorum, fotoğraflarda dişlerimi saklıyorum şeklinde hastalar bize geliyor. Diş ayrıklıkları dediğim gibi çapraşıklıklar, iskeletsel problemler, işte çene darlığı gibi problemlerle hastalar bize genellikle bu şekilde başvuruyor. Şimdi birçok şey saydınız ama bu ortodontik tedavi için hastalarınızda en çok hangi şikayetle geliyor hocam? Kesinlikle gülemiyorum. Hastaları bize getiren estetik kaygı ama son zamanlarda özellikle yeme içme alışkanlıklarımızın değişmesiyle beraber eklem ağrısıyla gelenler de var. Ortodontik problemler, kapanış problemleri ciddi çene eklem problemleri yaratabiliyorlar. Tabii çene eklem problemleri multifaktöriyel şeylerdi, yani çok fazla etkisi var. Bunlardan biri kapanış bozukluğu. Buna eşlik eden çok fazla işte diş sıkma, diş gıcırdatma gibi, stres gibi faktörler çok fazla eklem problemi yaratabilen faktörler. Ama kapanış bozukluğu... Beslenmeyi de etkiler mi hocam? Kesinlikle. Böldüm ama hani dişler tam gelmezse çiğnemede biraz hani Kesinlikle. aksaklık olursa... Yani bazı hastaların sadece arkada iki diş temas ediyor. Bu bir kapanış problemi. Yani sadece arkadaki iki dişiyle öğütme yapabiliyor. Bazı hastalar bize şöyle geliyor, az önceki soruya ilaveten anlatayım. Bazı hasta diyor ki ben ip koparamıyorum, ön dişleri temas etmiyor çünkü çekirdek yiyemiyorum. Çünkü ön dişlerine bir temas yok. Meyve ısıramıyor mesela. Meyve ısıramıyor. Mesela bayanlar genellikle kadın hastalarımız bir şey dikerken ederken ip koparamıyorum dişine çünkü dişleri birbirine kavuşmuyor ne yaparsa etse. Bu ön açık kapanışın ifadesi. Çekirdek yiyememe ön açık kapanışın ifadesi. Hani genellikle bize getiren sözcükler bunlar hastaları. İşte dediğiniz gibi o öğütememe büyük problem. Bunlar ileride mide problemlerine kadar genel sağlığı etkileyen problemler. Zincirleme gidiyor. Kesinlikle öğütemediğinizde mide ilk öğütme işlemi ağızda başlıyor çünkü. Ağzını öğütemediğini mide daha zor öğütüyor gibi. Abidin hocam aslında çok güzel bir branş ve çoğu insan da kendinde bir ortodontik problem olduğunun farkında değil. Biz bunları nasıl açabiliriz? Yani kesinlikle çocuklarımızdan başlayalım. Yani 1 yaşından sonra, ilk yaş gününden sonra bir kere çocuklarımızı diş hekimi kontrolüne getirmemiz gerekiyor. Ortodonti muayenesine de muhakkak 6 yaşından sonra 6 ayda bir gelmek gerekiyor. Ortodonti doktorundan olur alana kadar, yani senin bir ortodontik problemin yok diyene kadar bunu yılda bir muhakkak tekrarlamak gerekiyor. Çünkü ağız çok dinamik. Hele karma dentisyon döneminde erken diş kayıplarına bağlı ortodontik problemler oluyor. Kötü alışkanlıklar olabiliyor. Kötü alışkanlıktan kastım parmak emme olabiliyor, kalem ısırma olabiliyor, tırnak yeme olabiliyor. Bu gibi problemler ortodontik problemler yaratabiliyor. O gelişim dönemini, daimi dişlenmeyi tamamen tamamlayana kadar hastanın ara ara ortodontik kontrollerine gelmesi gerekiyor. Bunları yapmadığımızda arada bir şeyleri kaçırabiliyoruz. Yani problemleri büyütebiliyoruz. O yüzden problemini hasta ayna karşısında göremiyorsa bu onun suçu değil. Lütfen bir ortodonti uzmanına yılda bir kontrole gitsinler. Fark etmeyebilirler diyebiliriz. Fark etmeyebilirler. Az önce söylediğim gibi bir şey hastayı bize bir ip parçası getirebiliyor. Bunu ben koparamıyorum, ne yapacağım diye. Ama bu varsa, ipi koparabiliyorsa ve daha büyük problemleri varsa hasta bunu fark etmiyor. Dişleri düzgün gelebiliyor ona ama başka hikayeler var arka taraflarda. Peki ortodontik problemler nasıl ortaya çıkmaktadır? Anlattınız biraz ama bunu biraz daha açabilir misiniz? Tabii. Yani bunu böyle de biliriz. Mesela çocukluk dönemindeki ortodontik problemler, yani o geleceği de etkiliyor tabii. Süt dişidir çekelim diye bir mantık var. Herkes de işte bunu diyor ki süt dişi nasıl olsa yenisi gelecek ama yenisi ne zaman gelecek? Yani 7 yaşında çekilen bir süt dişinin yenisi 11 yaşına geliyor. 4 sene içerisinde orası kapanır. Ve onun yerine gelecek diş yerini bulamaz ve gömük kalır. Ya da gelmemesi gereken bir yerden gelir. Bu ciddi bir ortodontik problem yaratır. Hani bu en büyük ortodontik problemlerin başında geliyor. Hani süt dişidir, çekelim. Süt dişi rehber diştir. Rehberliğimizi kaybedersek arkadan gelen dişler gelemezler. O yüzden süt dişinin rehberliğini bozmayacağız.
Sık sık o arada kontrole geleceğiz. Varsa herhangi bir erken kayıp, onun için yer tutucu ya da başka bir şeyler varsa onlar yapılacak. Yine bu erken süt dişi kaybına ilaveten çocuklarda parmak emme, kalem ısırma, dudak emme gibi problemler, ortodontik problemler yaratabiliyor. İlerleyen yaşlarda şöyle oluyor, mesela biz bir diş kaybediyoruz, dişimiz bir sebepten çekiliyor. Sonra oraya biz diş yaptırmıyoruz. Sonra diyoruz ki bir diş yaptıralım buraya. Ama zaman geçmiş oluyor, o dişler oraya devriliyor. Yani dişler boş buldukları yere devrilirler. Oraya devrilince protez uzmanı ya da cerrah arkadaşlarımız oraya bir implant ya da bir köprü yapmaya çalıştığında bunu yapacak yeterli mesafeleri olmuyor. O yüzden gene bize başvuruyorlar. Bunun yerini eski haline getirelim diye. Bu gibi problemlerle ortodontik problemler ortaya çıkıyor, bu gibi sorunlar. Abidin Hocam, çocukluktan başlayan dişlenme döneminde ebeveynler nasıl önlem almalıdır? Az önce ben biraz bahsettim ondan ama evet. Muhakkak bize getirsinler hastalar. O basit dediğimiz süt dişi rehberliğini kaybetmememiz gerekiyor. Ortodontik problemler olmaması için erken diş kaybetmeyeceğiz. Çocukların parmak emiyorsa bunu muhakkak önce bir pedagoga danışacağız, nasıl bırakacağız. Onlarla çözemiyorlarsa bizim alışkanlık kırıcılarımızı kullanacağız. Bu gibi problemleri çözmek için sık sık o ortodonti uzmanı, 15-16 yaşına gelmişsiniz, dişlenmeniz işte iyi bir yerde, 20'likleriniz gelecek pozisyonda, sizin ortodontik bir probleminiz yok diyene kadar bu kontrolleri sık sık yapmak gerekiyor. Diş hekimine sürekli ortodontistten olur aldıktan sonra o mesafeyi açabiliriz. Bir yıldan belki 2 yıla falan çıkartabiliriz. Peki bu önlemler ne derece etkili olmaktadır? Bir de şöyle bir şey de sormak istiyorum. Yani hem izleyicilerimiz için de belki bilgi olur. Süt dişler az önce dediğiniz gibi zaten dökülecek deyip hani önemsememek, bakımını yapmamak, çocuğa o bakımı alıştırmamak bir sonraki gelen dişlerin sağlığını da etkiliyor değil mi? Onların sağlığını aslında etkilemiyor. Onlar orada gömülü yani, ama gelemiyorlar. Problemi o. Gelememesine sebep oluyor. Onların gelmesi için uğraş veriyoruz daha sonra. Şunlar etkileyebiliyor mesela. Süt dişine bazen travmaya uğrayabiliyor süt dişi. Yani süt dişi, daimi diş ne zaman etkilerin cevabı olarak söyleyeyim. Mesela dişleri biraz fırlak bir birey düşünün. Hani her düştüğünde ilk temas yeri ön dişleri oluyor. Yani çocuk düşüyor masanın önüne ama direkt dişin üstüne düşüyor. Bu gibi ön dişe alınan travmalarda hasta süt dişli dönemde ise yukarıdaki daimi dişin cermine yani tohumuna zarar verebiliyor. O dişin gelmemesi ile sonuçlanabiliyor. Onu tekrar bir ortodontik tedaviyle getirebiliyoruz. O yüzden mesela dişleri önde bir çocuğunuz varsa işte ilk düştüğünde darbe alacağı ilk yer dişleridir. Bu da yukarıdan gelecek olan daimi dişlerin gelmesine engel olur ya da işte hiç gelmemesine sebep olur. Abidin Hocam, peki biz biraz bahsettiniz ama ortodontik tedavide işte kontrollerin ne zaman yapılması çocukluk döneminde? Tedavi ne zaman uyguluyoruz çocuklarda ortodontik tedavide? Çok güzel bir soru. Hani bu biraz o kontroller arasında karar verdiğimiz bir şey ama 6 yaşından sonra başlayabiliyoruz. Yani bizim daimi dişlenmemiz 6 yaşında, ilk daimi dişimiz 6 yaşında gelmeye başlıyor. Bu tabii ki biraz bireysel de bir şey. Yani bazı hastada 7'yi buluyor, bazı hastada 5,5 yaşında gelmeye başlıyor. Hani ortalama 6 yaş gibi. 6 yaşından sonra varsa bir ortodontik problemi ufak ufak çözmemiz gereken şeyleri çözüyoruz ki ileride ya bir tedaviye ihtiyacı olmasın bu koruyucu önleyici tedavi sayesinde ya da olacaksa çok kısa süre bir tedavi olsun. Hocam şöyle bir soru okumak istiyorum. Daimi dişleri henüz sürmemiş, ağızda süt dişleri bulunan ve dişleri sürekli değişen hastalarda şeffaf plaklar klasik çene aparatlarına göre ne gibi farklılıklar ya da avantajlar sağlar? Şimdi önceden geleneksel ortodontik tedavilerde fonksiyonel tedavileri böyle koca koca aparatlarla yapıyorduk. Yani böyle ağzın içerisine işte monoblok gibi böyle çift çeneyi kapsayan sert akrilik malzemelerle işte çenesi geride hastanın çenesini öne alacağız. Ya da işte ağız dışı bir apereyle bunu destekliyorduk işte headgear dediğimiz şeylerle, yüz maskeleri falan filan. Gene arada bir yüz maskesinden destek alıyoruz ama bu ağız dışı apereyler, ağız içi büyük apereyler hem kullanması zor hem konuşmayı zorluyor hem de çocuğun sosyal hayatına negatif anlamda etki veriyor. Çünkü tam büyüdüğü, kendini tanıdığı zamanlarda arkadaşlarıyla beraber işte sosyal bir varlık o da. İşte onlar koca konuşmasını da etkilediği için ona negatif etki edebiliyor. Şeffaf plakların avantajı şu, çoğu şeyi aynı anda yapabiliyoruz şeffaf plaklarla. Çeneyi de genişletebiliyoruz. Çeneyi genişletirken dişi düzeltebiliyoruz. Yer açabiliyoruz.
alt çene gerideyse onu fonksiyonel tedavisini yapabiliyoruz ve bunu küçücük, yani onunla kıyasladığınızda hareketli, konuşmasını değiştirmeyen, estetik aygıtlarla yapıyoruz. O anlamda bizim için büyük avantaj oldu şeffaf plak teknolojisi. Dijital olarak onları planlayıp hastaya da o projeksiyonu gösteriyoruz. Hasta da en baştan neyle karşılaşacağını, şimdiki problemini görüyor oluyor. Şimdi çocuk hastanız, süt dişleri hepsi tamam ama kontrole geldiğinde alttan gelen dişlerden bir tanesi eksik. Orası boş olacak. Buna nasıl bir önlem alıyorsunuz? Yani dişler geldikten sonra bir implant mı öneriyorsunuz yoksa bir tel tedavisi ya da orayı kaydırarak mı şekil veriyorsunuz? Çok güzel bir soru. Yani siz çok güzel tek dişten bahsettiniz. Genellikle Evet. bu oligodonti şeklinde daha çoklu diş eksikliği olarak da önümüze O da geliyor. olabiliyor değil mi? Evet, yani aynı anda 4 dişin ya da küçük azıların 4'ünün birden eksik olduğu durumlarda olabiliyor. Biz o süt dişleri ağızda tutabildiğimiz kadar tutmak istiyoruz. Onlar bizim için çok kıymetli çünkü bizim o çocuğa diş yapabilmemiz için büyüme gelişimini tamamlaması gerekiyor. İşte 17'ye kadar, işte 18'e kadar işte implant yapacaksak, köprü yapacaksak o büyümesinin, çene büyümesinin bitmesi gerekiyor. O süt dişleri muhakkak ağızda tutmaya çalışıyoruz. Eğer çekimli bir ortodontik tedavi planlamamışsak hastaya. O dişleri tuttuktan sonra işte erken bir kayıp söz konusu olursa bir yer tutucu gibi bir şey yapıp yine de o çocuğun büyümesini tamamlayıp orayı protetik ya da cerrahi olarak implantla rehabilite edeceksek o zamana kadar bizim için doğal yer tutucu olarak orada tutmak istiyoruz. Çünkü 11-12 yaşında onların tamamen ömrü bitiyor. Onların ömrünün bitmesinin en büyük sebebi de arkadan gelen dişin onları kökünü rezorbe edip dişi sallanıp düşmesi. Ama diş olmayınca da o gitmiyor. Çürümezse, çocuk iyi bakarsa onları bazen böyle 30 yaşlara kadar bile ağızda kalan hastalarım var. Evet. Diş düştü diyelim hocam. Şimdi oraya implant yapmak mı mantıklı yoksa dişi kaydırmak, oraya varmış mı? Vakaya göre değişiyor. Bazı hastada ortodontik amaçlı çekim yaptığımız vakalar var. Eğer o klasmana giriyorsa vaka onu kapatabiliyoruz. Ama hastada çekim alt çenesi çok geride, çekim yaparsak daha da geriye gidecek. Yani oraya bir diş eklemek gerekecek. O biraz kişiselleştirilmiş. Orada bizim tecrübemiz, işte yapacağımız vakayın yani hastaya kalmamalı değil mi aslında? Kesinlikle yok. Ortodonti uzmanı ne diyorsa, çünkü profili çok etkileyen bir şey. Evet. Yani çekimsiz planladığınız bir vakada çekimli gibi boşluk kapatırsanız hastada ne dudak kalır ne çene. Hani profili çok bozulur. Her şey bozulur. Kesinlikle öyle. O yüzden onu doğru planlamak gerekir. Çok çok teşekkürler Abidin Hocam. Ağzınıza ederiz. sağlık. Çok Ağzınıza değerli bilgiler sağlık. verdiniz. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz ortodonti uzmanı, diş hekimi Abidin Acar ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.